Merhaba arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi gelen talepler üzerine anne eğitimlerini birazcık uyku eğitimleri tarafına doğru yönlendirdik. Çünkü birçok annemizden gelen sorularda özellikle uyku eğitimleri hakkında birçok eksiğin olduğu söyleniyordu ve bilinmezlerin açığa kavuşturulması için yardım istendiği yazıyordu. Son 3-4 hafta içerisinde paylaştığımız videolarda birçok kriter ve birçok norm size söyledik. Fakat aslında burada önemli olan şey bebeğinizin ayına göre, haftasına göre beklentilerimiz. Başlıca beklentiler iki yönlüdür. Bir tanesi biraz daha büyük bebeklerde gece boyunca hiç uyanmadan uyuması, daha küçük bebeklerde ise gecenin ilk 4-5 saatlik kısmında uyuması, sonrasında 3 saatte bir, 4 saatte bir uyanarak gene beslenmeye devam etmesi yönündeydi. Aslında az önce anlattığım iki durum da normal. Sadece bebeğin yaşına göre normal olan değeri bilmemiz gerekiyor. Yani yeni doğmuş bir bebeğin ya da 1-2 aylık bir bebeğin gece boyunca uyumasını beklemek ne kadar yanlışsa, 5-6 aylık bebeğin de gece boyunca uyanarak 2 saatte 3 saatte bir beslenmesini istemesi gene aynı şekilde yanlış bir uygulama. Bu nedenle beklenti önemli. Uygunsuz beklenti doğru durumu da yanlış hale çevirir. Daha çok yeni anne babalar, daha deneyimli anne babalara göre beklentilerini belki biraz daha hayali olarak yaptıkları için hayal kırıklığına uğramaya biraz daha meyilliler. Bu yüzden ne beklemeniz gerektiğini bilin, ona göre adım atın. Daha önceki videolarda paylaştığımız bebek uyuma programları, bebeğin uykuya kolay geçişini sağlamak ve ailenin üzerindeki bebek uyutma stresini birazcık daha düşürmek amacıyla yapılmıştı. Anne babaların bebeklere ait gece boyunca uykuya acaba ne zaman geçer şeklinde kafalarındaki oluşturdukları sorular onlarda büyük bir strese neden olur ve genel bir endişe kaynağıdır. Amerikan Ulusal Uyku Vakfı bebeklerin 14 ila 17 saat arasında uyumasını normal olarak kabul etmiştir. Fakat yeni doğanlarda bu 18-19 saat hatta 20 saate kadar uzayabilmekte. Fazla konuyu uzatmayalım. Aylara göre bebeklerin yaklaşık ne kadar uyuması gerektiğini, yani bir bebekten hangi aylıkta nasıl bir uyku düzeni beklemeniz gerektiğini kısaca anlatmaya çalışalım. Bebekler ilk 1-2 ayda genellikle gecenin ilk 4-5 saatlik kısmında uyku, sonrasında 2-3 saatte bir, 4 saatte bir uyanarak beslemeye devam etmesi önerilir. İlk 3 ayda yaklaşık 8 saatlik ilk uyku, gün içerisinde de yarım saat 1 saat arasında 3 ila 4 tane şekerleme yaparak yaklaşık 13-14 saat 15 saate yakın gününü uykuyla geçirir. Bebek 3. aydan sonra 6. aya kadar ise yaklaşık olarak söylüyorum gene, gece boyunca 9 saat kesintisiz uyuyabilir ve uyandırma zorunluluğunuz kalmaz. Gün içerisinde de 2 ila 3 şekerleme yaparak gününü tamamlayabilir ve yaklaşık 12-13 saat civarında bebeğiniz uyumuş olur. 6. aya geldiğimizde 6. ay ile 9. ay arasında bebeğiniz gene 9 saatlik gece uykusu ardından gün içerisinde 2 kez şekerleme yapabilir ve toplamda 12 saate yakın uykuyla gününü tamamlayabilir. 9. ay ile 12. ay arasındaki bebeklerde ise gene gece uykusu 9 ila 10 saate en fazla çıkabilir ve gün içerisinde 1-2 şekerleme ile gününü tamamlayabilir ve gününün yaklaşık 12 saatini uykuyla geçirir. Burada bir dipnot bırakayım. Bebeğinizin 9 saat uykusu dediğimiz durum, yani gece boyunca uyku dediğimiz durum kesintisiz 9 saati ifade ediyor. Yani bebeğinizin uykuyu birkaç kez bölmesi geceleri 9 saat uyuduğu anlamına gelmiyor. Şimdi burada anlattığımız ideal bebek uyku saatleriydi. Peki gerçekte durum nasıl? Hüsran. Peki neden? Çünkü robot değiliz. Her dönemin kendine ait sorunları var. Ve araya giren bütün sorunlar sizin uykunuzdaki dengeyi bozmak için üretilmiş gibi düşünün. Mesela bebeğiniz ilk haftalarda açlık nedeniyle ağlar. Yeteri kadar doyurursanız eğer 2. haftanın sonu, 3. haftanın başlangıcı gibi, yani 14-15. günlerden sonra kolik sancısı nedeniyle uykularında azalma yaşayabilir. 5. 6. haftaya geldiğimizde küme tipi beslenme dediğimiz böyle farklı bir beslenme düzenine geçer. Yeteri kadar beslenmez, yeteri kadar beslenmediği için doymaz, hızlı doyar, çabuk uyur, çabuk uyanır. 15 dakika beslersiniz, 1 saat uyur, tekrar uyanır, bir 15 dakika daha beslersiniz derken saçma sapan bir düzeneye döner. 4. ayda tam kolik bitti derken bu sefer de bebeklerdeki uyuma patlaması nedeniyle oluşan uyku regresyon sendromuyla karşı karşıya kalırız ve bebeğiniz yaklaşık 2-3 hafta boyunca gene uykusundaki dengesizlik nedeniyle bahsettiğimiz uykuları alamayabilir. Gene 4. 5. ay itibariyle bebeğinizin diş sancıları başlar ve diş çıkarma sancıları çocuğunuzda gene ağlamalara ve uykularda bölünmeye neden olabilir. Gene 6. aydan sonra bebeklerde özellikle yeni geçirilen hastalıklar uykuların bölünmesi ve dengesiz bir şekilde uyku için önümüzdeki en büyük engelleri oluştururlar. Anlayacağınız, bebeğinizin uykusunu bölmek için bir sürü sebebi var. Sizin mümkün olduğunca bu sebepleri uygun şekilde tedavi etmeniz lazım. Atıyorum,
Kolik sancınız varsa kolik için uygun yöntemleri kullanın. Uygun ilaçları, antikolik damlaları kullanın. Masajları kullanın. Gece rutinlerini kullanın. Bebeğiniz eğer açlıktan dolayı ağlıyorsa onu doyurun. Bebeğinizin eğer diş çıkarma sancısı gibi ekstra bir durum varsa ağrı kesici vererek ağrısını dindirmeye veya soğuk uygulamayla gene ağrısını bir miktarda olsa azaltmaya çalışın. Daha önceki eğitim videolarında da tekrar söyledim. Burada en önemli şey çocuğunuzla uyguladığınız rutinden şaşmamanız. Çünkü bebeğinize eğer uyguladığınız rutinler şaşarsa, farklı uygulamalar yaparsanız çocuğunuz tekrar bir rutin oluşturmak için bazen 1-2 ay vakit kaybedebilir. Onun vakit kaybetmesi sizin uykularınızdan mahrum kalmanız anlamına geliyor. Burada anlattığım tüm durumlar dışındaki bebeğinizle ilgili oluşabilecek ekstra durumlar için doktorunuza giderek muayene talep edin ve ekstra bir sorun var mı yok mu kontrol ettirin. Bebeklerdeki uyku rutinleri ve beklentilerle ilgili benim paylaşmak istediklerim bu kadar. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Verdiğimiz bilgilere olabilecek en erken dönemde ulaşabilmek için YouTube, Instagram ve Twitter kanalımızdaki kayıt butonuna basarak oradaki zil kısmına tıklayın. Çünkü o zil kısmına tıklamazsanız attığımız videolar kısmında size bilgi gelmeyecektir. Dolayısıyla orada bilgi olmasına rağmen aynı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.